Dostlar selamünaleyküm. Son 2 gündür dünya piyasası alt üst oldu. Çünkü ABD-İran gerginliğinden peş peşe haberler geldi. Ve yine kargaşanın merkezinde Trump'ın dengesizliği vardı. Donald Trump bir şey diyor. Arkasından İran bunu yalanlıyor. Sahadaki gerçekler bazen bir tarafı bazen diğer tarafı yalanlıyor. Yani çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. O yüzden bugün kısaca ne olduğunu ve ne olabileceğini özetleyelim isterim. Trump neden böyle dengesiz açıklamalar yapıyor? İran neden kontrollü bir gerginliği devam ettiriyor? Yani müzakereler sürerken bu müzakereleri riske atacak hareketleri neden inatla yapıyorlar? Bugün hızlıca bu soruları cevaplayalım. Dostlar başlamadan küçük bir hatırlatma yapayım. Biliyorsunuz neredeyse 1,5 sene önce benim esas kanalım olan Kıyam kısıtlanmıştı. 2 ay önce şöyle bir kontrol edeyim diye girdim. Kısıtlama kaldırılmış ve orası ilk göz ağrım tabii ki ayrı bir mutluluk kaynağı oldu. Bu kanalda videolar aynı şekilde devam edecek. Yani artık ana kanalımız burası. Ama Kıyam'da da ortalama haftada bir aklınıza takılan soruların cevaplandığı, yani her videonun bir soruya odaklandığı belgesel tadında çok nitelikli içerikler yayınlayacağım. Yani orayı da takip ederseniz sevinirim. Hatta bugün az önce 2 yıl aradan sonra ilk videomu yayınlayarak Kıyam yeniden dedim. Desteklerinizi bekliyorum. Çünkü orada geleceğe dair planlar çok büyük. Linki hem açıklamaya hem de videonun sabitlenmiş yorumuna bırakıyorum. Hepinizi oraya da bekliyorum. Şimdi konuya devam edelim. Trump dün ABD basınına çok ilginç açıklamalar yaptı. Önce dedi ki İran'la yürütülen görüşmeler çok ciddi şekilde ilerledi. Hatta İran'la birçok konuda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. Özellikle nükleer program konusunda iddialı ifadeleri vardı. İran'ın elindeki yüksek düzeyde zenginleştirilmiş uranyum stoğunun İran'la ABD'nin ortak çalışmasıyla kontrol altına alınacağını ve bunun oradan çıkarılıp ABD'ye getirileceğini açıkladı. Tabi burada şaşırdık. İran'ın böyle bir şeyi kabul etmesi normal şartlarda mümkün değil. Ya Trump yalan söylüyor ya da İran çok fazla köşeye sıkışmış. Bunun üçüncü bir ihtimali söz konusu bile değil. Bunun yanında Trump Hürmüz Boğazı konusuna değindi. İran Hürmüz Boğazı'nı karşılıksız şekilde açtı. Bir daha kapatma gibi bir adım atmayacaklar. Bunun garantisini verdiler. Ve bunun karşılığında biz oradaki ablukayı da kaldırmayacağız. Anlaşma bu şekilde dedi. Bir kere daha şaşırdık. Çünkü bu da İran'ın kabul edebileceği bir şey değil. Normal şartlarda her ne kadar İran bu savaşın kazananı değilse de kaybedeni de değil. Bu savaşta kesin zafer diye bir şey yok ki bir taraf bu kadar sert tavizler versin karşı tarafa. Ama Trump'ın kullandığı dil de çok net görünüyordu. Hani sanki müzakere ortamı yok da büyük ölçüde sonuçlanmış bir anlaşma vardı. Bundan bahsediyordu. Tabii söz konusu olan Trump. Birazdan buna değineceğiz. Bu açıklamalar bir anda piyasayı alt üst etti. Petrol fiyatları sert şekilde geri çekildi. Borsalar biraz toparlandı ama bu tablo çok da uzun sürmedi. Şu an piyasa kapalı olduğu için çok fark etmiyoruz ama muhtemelen tablo tekrar eskiye dönecek pazartesi günü. Çünkü Trump'ın açıklamalarından hemen sonra beklediğimiz şey oldu. Tahran yönetimi ortada Trump'ın anlattığı gibi tamamlanmış ya da sonuçlanmış bir anlaşma olmadığını duyurdu. Hatta dediler ki Trump bir saat içerisinde 7 tane yalan söyledi. Nükleer programdan vazgeçmeyeceklerini açıkladılar. Hatta uranyumun onlar için İran toprağı kadar kutsal olduğunu söylediler. Hürmüz konusunda da çok net bir mesaj verdiler. Eğer ABD'nin ablukası bitmezse biz Hürmüz'ü yeniden kapatırız dediler. Dediklerini de yaptılar bugün. Yani Tahran Trump'a şunu demiş oldu. Eğer bir anlaşma olacaksa bunun tek taraflı şartlarla olmayacağını bilmen lazım. Karşılıklı tavizler gelecek. Yaptırımlar bitirilecek. Dondurulmuş varlıklar serbest bırakılacak. Üzerimizdeki abluka kalkacak. Bu tarz şeyler olmadan gerçek bir anlaşmaya ulaşılması imkansız gibi görünüyor. İran bunu hatırlattı. Peki gerçekten ne oluyor? Yani gerçekten bir anlaşma var mı ortada yoksa sadece şu an psikolojik bir mücadele mi izliyoruz? Bunun cevabını en iyi bulabileceğimiz yer saha ve sahada da daha özele inersek Hürmüz Boğazı. Burada yaşanan dengesizlik aslında bize şu an için bir anlaşma olmadığını göstermeye yeterli. Çünkü dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından birisi burası. Oyuna gelmez. Kapatıldığı zaman petrol fiyatları bir anda tavan yapıyor. Açıldığı zaman bir anda düşmeye başlıyor. O kadar önemli. İran, ABD'nin açıklamalarının aksine buradaki geçiş güvenliğini kendilerinin sağlayacağını, kendi kuralları dahilinde burada işlerin yürüyeceğini hatırlattı. Ticari gemiler geçebilir diyorlar. Ama bölgedeki kontrol bizde. Eğer askeri hareketlilik artarsa ya da baskı politikaları devam ederse Boğaz'daki durum değişir ki zaten bu sabah değişti. Yani Hürmüz'ü tamamen kapatabiliriz diyorlar. Dediklerini yaptılar bu sabah. ABD ablukayı bitirmediği için onlar da Boğaz'ı tekrar kapattılar haklı olarak. ABD ablukada taviz verirse yeniden açılır. Hatta belki ben bu videoyu yayınlayana kadar kapalı kapılar ardında böyle bir taviz verilecek. Ama işin esası Hürmüz Boğazı'nın kapanma ihtimali bile piyasalardaki tedirginliği sürdürmeye yetiyor. Yani İran tarafı ve ABD tarafı birlikte Hürmüz Boğazı'nın açıldığını açıklasalar bile bir anda kapanma ihtimali piyasaların tedirgin kalmasına ve bazen açılmış olmasına rağmen fiyatların yükselmesine sebep olabiliyor. Çünkü geri kapanabilir. ABD donanmasının bölgedeki varlığı devam
ettiği sürece de bu gerginlik olacak. Çünkü Trump şunu istiyor. Hem ben İran'a baskı yapayım, istediğim gibi İran'ın gırtlağını sıkayım, hem de enerji akışının kesilmemesini sağlayayım. Bu işler elbette bu şekilde yürümüyor. Bu dengesizlik hem anlaşmayı zora sokuyor hem de piyasaları. Peki Trump neden netleşmemiş bir süreci olmuş gibi anlattı? Burada birkaç ihtimal var. Bu sadece Trump'ın dengesizliğiyle açıklanabilecek bir şey değil. Birincisi ekonomi. ABD'de enerji fiyatları ve enflasyon siyaset üzerinde ciddi bir baskı oluşturmaya başladı. Petrol fiyatlarındaki her yükseliş bütün dünyada olduğu gibi doğrudan seçmenin cebine yansıyor. Borsalar rahatlayınca biraz siyaset üzerindeki baskı azalıyor. Yani Trump böyle bir yalanla ekonomiyi kısa bir süreliğine de olsa rahatlatarak hem piyasaları hem de kamuoyunu etkilemeye çalışmış olabilir. İkinci ihtimal İran iç siyasetini etkileme çabası. ABD uzun zamandır zaten İran içindeki muhalif güçleri kullanmaya çalışıyor. Muhaliflerin yanında bir de daha sert çizgi savunan İran'ın Şahin kanadı var. İşte Trump İran bize teslim oldu mesajı vererek İran'ın içindeki o Şahin kanadı harekete geçirmeye çalışıyor. Üçüncü ve daha stratejik olan ihtimal ise zaman kazanmak. ABD bazen gerçek bir anlaşma yapmaktansa karşı tarafa sürekli müzakere masasındaymış gibi elinde tutmayı tercih ediyor. Bu şekilde rakibin ekonomisini baskı altına alıyor ve onun piyasası üzerindeki belirsizliği büyütüyor. Bu da elbette rakibini yavaş yavaş zayıflatıyor. Trump şu anda bunu amaçlıyor da olabilir. İran tarafı da elbette bunun farkında ama onlar da biliyor ki bu süreç sadece İran'ı değil, enerji fiyatları üzerinden ABD de dahil bütün dünyayı vuruyor. O yüzden normalde direnebileceklerinden daha fazla direnmeye çalışıyorlar. Zaten Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatmamalarının sebeplerinden biri de bu. Gerilimi kontrollü bir gerilim olarak bırakmaya çalışıyorlar ama gerektiği zaman da bunu yapabilecek güce sahip olduklarını sürekli hatırlatmış oluyorlar. Yani kapıyı tamamen kilitlemiyorlar ama sürekli anahtar gösteriyorlar. Bu yaklaşımda ABD'ye karşı bir pazarlık gücü oluşturuyor. Yani Trump'ın stratejik hamlesini bu şekilde dengeliyorlar. Aynı zamanda içerideki baskıyı da üstlerinden atabiliyorlar. Hatta ABD'nin bu işi gittikçe uzatması ülke içindeki birliği de güçlendiriyor. Yani Trump aslında muhalif güçlere veya Şahin Kanad'a göz kırpmaya çalışsa da İran kuşatma altında söyleminin daha da güçlenmesini sağlıyor. Belki de farkında olmadan. Ama ne olursa olsun bu belirsizlik süreci ne ABD'ye ne İran'a ne de dünyanın geri kalanına tam olarak fayda sağlamıyor. Hatta hiçbir fayda sağlamıyor. ABD İran'ı yormaya çalışırken hem kendini hem de dünyayı da yoruyor. Bunun elbette ABD siyasetinde de ciddi karşılığı olacaktır. Peki bundan sonra ne olabilir? Önümüzde şu an 3 temel senaryo var. Birincisi taraflar tüm bu sert açıklamalara rağmen yeniden masaya oturacaklar. Ki zaten pazartesi günü oturuyorlar. Ve bu masada sınırlı da olsa bir uzlaşmaya varılacak. Böyle bir durumda İran nükleer programı konusunda bazı adımlar atabilir. Buna karşılık da yaptırımlarda kısmi bir gevşeme gündeme gelebilir. Nükleer program her ne kadar İran için kırmızı çizgi olsa da şöyle bir şeye yanaşabilirler. Atıyorum 5 yıl nükleer geliştirme faaliyetleri durdurulacak. Böyle bir anlaşma yapabilirler. Çünkü şu anda İran gerçekten zor durumda. Ve böyle bir anlaşmanın olması durumunda Hürmüz Boğazı'ndaki tansiyon da düşer, petrol fiyatları da rahatlar, piyasalarda rahat bir nefes alır. Ama mevcut açıklamalara baktığımız zaman bu ihtimal biraz zor bir seçenek gibi görünüyor şu an. İkinci senaryo kontrollü kriz döneminin devam etmesi. Yani ne tam savaş ne de gerçek barış. Zaman zaman sert açıklamalar, ara ara askeri gerilimler, yeni yaptırımlar, misilleme tehditleri ve Hürmüz'de bitmeyen baskı hali. Karamsar bir senaryo ama şu anda en gerçekçi senaryo bu gibi görünüyor. Çünkü iki taraf da geri adım atmıyor. Zaten atmak isteseler de atamazlar. Siyaseten çok büyük kayıpları olur. Ama doğrudan büyük bir çatışmanın maliyetinin de farkındalar ve ona da giremiyorlar. O yüzden kontrollü krizin devam etme ihtimali de yüksek. Üçüncü senaryo en riskli olanı. Yani bir askeri temas ve ardından çok daha büyük bir çatışma. Savaşlarda gerilim bir anda kontrolden çıkabiliyor. Burada da böyle bir şey yaşanabilir ama çok yüksek bir ihtimal olarak görmüyorum bunu. Çünkü dediğim gibi iki tarafta doğrudan bir savaşın maliyetinin ne olacağının farkında. Yani kısaca özetlersek Trump dengesiz açıklamalar yapıyor ama bu sadece onun dengesizliğinden kaynaklanmıyor. Burada peşinde koştukları belli başlı hesaplar, planlar olabilir. Hatta olma ihtimali çok da küçümsenecek bir ihtimal değil. Pazartesi gününü bekleyelim. Pazartesi muhtemelen dananın kuyruğunun kopacağı gün olacak. Eğer birinci senaryo gerçekleşir de sınırlı bile olsa bir anlaşmaya varılırsa piyasalar rahat bir nefes alır. Yoksa bu savaş daha bizi çok yoracak gibi görünüyor. Allah'a emanet olun.